Mutsuz insanlar ama mutlu fotoğraflar. Bu çağın en büyük problemi değil mi? Yani zahirde, görünüşte çok güzel şeyler var. Ama iç alemine indiğinde ayrılıkların acıları, umutsuzluklar, ümitsizlikler, yemiş bitirmiş aynı kanser gibi. İçeriden kemiriyor hepimizi. Bu çağ böyle bir çağ. Şimdi biz bir gün ırmağın üstünde bir tane balina görsek. Ama balina taşmış yani, ırmağa sığmaz kocaman balina. Kafası ırmaktan taşmış, kuyruğu ırmaktan taşmış. Ne deriz biz? Deriz ki demek ki bu balina, bu suyun balinası değil. Ama balinanın varlığı bize başka bir şey daha haber vermesi lazım. Neyi haber verir? Bu balina varsa demek ki okyanus da var. Bu balinanın sığacağı bir su var ama bu su o su değil. Şimdi biz dünyada çok azaplar çekiyoruz, ızdıraplar çekiyoruz. Bizim içimiz bu dünyayla uyumlu değil. Üzülmek istemiyoruz. Var mı üzülmek isteyen? Ben üzülmekten lezzet alıyorum. Yok değil mi? Üzülmek istemiyoruz ama bu dünyada üzülüyoruz. Ayrılık hiç istemiyoruz ama anadan, atadan, evlattan, öteden ayrılıp duruyoruz. Demek ki bu içimizdeki balina bu dünyanın suyuna fazla geliyor. Ama o iç derinliklerimizdeki balinaya baktığımızda bize bu balinanın yüzebileceği başka bir sudan, yani cennetten haber veriyor. İşte biz bu ayarları, iç alemimizdeki ayarları tam bu frekanslara göre ayarlamadıktan sonra bize huzur yok. Bugün içimizdeki balinayı suyuna kavuşturabilecek 2 tane zikir öğreneceğiz. Ve o kadar iddialı bir zikir ki 24 saat içerisinde bu 2 zikir bir insanın kalbini huzura kavuşturabilir. Öyle bir zikir. Bu zikri kullanabilen birisi 24 saat içerisinde kalbinde huzuru bulur, mutluluğu bulur ve ayrılıkların acısından kurtulur. Yalnız 2 zikir dememde çok ilginç bir mana var. Aslında zikir aynı zikir. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Yani baktığında ikisi de aynı gibi gözüküyor. Baki olan ancak sensin ya Rab. Kalan her şey senin bekan ile vardır ya Rab. Manasındaki bu zikir var ya, birincisini neşter cihetine kullanacağız. Yani bizim kalbimizde kanser olmuş bazı hücreler var. Vücudun yaşaması için o kanser hücrelerini kesmemiz gerekecek. İlk ya baki entel baki zikrini neşter olarak kullanacağız ve biraz canımız acıyacak. Ameliyat bittikten sonra aynı zikri 2. defa kullanacağız. Ya baki entel baki diye. Bu sefer de bu zikri bir merhem olarak kullanacağız. Yani aynı zikri kullanacağız. Birincisinde neşter, ikincisinde merhem olacak. Aynı zikir birincisinde neşter olacak, ikincisinde merhem olacak. İçimizdeki mutsuzlukları, huzursuzlukları dengeleyebilmek için bu zikri ve bunun hakikatini yaşamaya çok ihtiyacımız var. Yoksa haram sevmeler ile boğulup duruyoruz. Sadece haram sevmek demek karşı cinsi sevmek demek değil, değil mi? Ama biz karşı cinsi sevmekten örnek verelim. Çünkü bu asırdaki en büyük vebalardan birisi de haram sevmeler oluyor. Mesela bu ders normalde çok derin bir ders. Ama aşk acısı çeken herkes bu yaraya girdiğinden dolayı bu derin dersi anlıyorlar. Çünkü o kadar o acı ve ızdırap çekiyorlar ki. Şimdi bir gün bir tanesiyle muhabbet ediyordum da artık kendisine zarar verecek seviyelere gelmiş, sevdiği birisinden ayrılmış. Tabii eşi değil, bir şey değil. İşte az önce bahsettiğimiz gibi dekolte sevda hükmünde bir muhabbetten ayrılmış. Ben de en son dedim ki kardeşim ben sizi ayıranı biliyorum dedim. Nasıl biliyor musun? Şimdi öyle duyunca ben onların ortamlarını da tanıyorum zannettim. Biliyorum kardeşim dedim. Kim abi bizi ayıran söylesene. Dedim ki kardeşim sizi ayıran bizzat Allah'ın kendisi dedim. O kalbi Allah Azze ve Celle kendisine tahsis etmişti. Kendi muhabbeti için yaratmıştı. Sen de o kalbe başka bir muhabbeti hırsız gibi soktuğundan dolayı Allah sana bu azabı verdi deyince çocuk dedi ki abi niye öyle yaptı? Allah beni sevmiyor mu dedi. Dedim ki asıl seni sevdiğinden bunu yaptı. Senin kalbinde çöplük hükmünde kalacak muhabbetler vardı. Allah da o kalbi sevdiğinden dolayı gücü yetti. Ne yaptı? O muhabbeti çıkardı orada. Şimdi örnek olsun diye bahsediyorum. Belki daha rahat anlaşılır. Bizim çoğumuzun refikayı hayatı var evinde. Şimdi bir gün dese ki sevdiğimiz bir insan ya benim kalbimde başkasına muhabbet var dese ne yaparız? Çok üzülürüz, yıkılırız değil mi? Hatta gücümüz yetse o sevgiyi çıkarır mıyız o kalpten? Çıkarırız. İşte Allah'ın da gücü yetmiş çıkarmış. Sen o kalpte başka sevgiye neden müsaade edilmediğini anlayasın diye Allah o duygunun numunesini de sana vermiş. Sen neden sevdiğin bir insanın kalbinde başka bir muhabbete yer verip müsaade etmek istemiyorsan
Allah da bu yüzden sevdiği kulun kalbinde şirke müsaade edip istemiyor ve gücü yettiğinden dolayı sen o ameliyat masasında kalma diye ne yapıyor? Neşter ile o sevgiyi, o muhabbeti çıkarıyor. Daha sonra biz üzülüyoruz. Diyoruz ki o sevdiğim kız bana yar olmadı. Olmasın, olmasın. Ne olacak? Allah sen onu razı edersen ahirette sana daha güzelini veremez mi? Zaten sevdiğin her şeyi hakkıyla ya da yanlış bir şekilde. Sevdiğin ne varsa onu da yaratan Allah değil mi? Bak bu dünyada hiç istemeden en sevdiğim şeyleri bana vermiş mi? Vermiş. Bir de işin ilginç yanı ben daha dünyaya önceden gelmedim ki yani. Ben neyi isteyeceğimi bile bilmiyordum ama bana şefkat kahramanı bir anne vermiş mi? Vermiş bak. Allah Allah ben istemeden tam kalbime uyumlu muhabbetleri vermiş. Evin direği bir baba vermiş mi? Vermiş. Benim tam mideme göre rızıklar, taamlar, tantuniler, cigerler, balcanlı kebaplar vermiş mi? Vermiş. Yahu daha istemeden benim bütün sevdiğim şeyi yaratıp bana veren Allah'ı ben razı etsem, istediğim istemediğim ne varsa bunu veremez mi? Verir. Şimdi bugünkü zikirde bu sırlar mevcut işte. Ya baki entel baki zikrinin hakikatini bir anlayabilirsek, bir şey bizden uzaklaşmış, bir şey bizi terk etmiş, bir şey bizim huzurumuzu kaçıracakmış. Hay. Mümkün değil böyle bir şey. Haydi bakalım başlayalım. 3. lema. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. Şimdi Zübeyir abi var Üstad Hazretleri'nin talebesi. Bu 3. lema dersi için diyor ki bu ders benim ruhumun çağlayanıdır diyor. Yani dünyada itibar edilecek bir şeyin olmadığını anlayan insanlar bu tarz cümleler kurmuşlar. Evet buyurun. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu 3. lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Şimdi ne demek istiyor? Çok mantıksız bir şey mi okuyacağız diyor. Hayır öyle bir şey demiyor. Şimdi bizim azalarımızın lezzet çeşidi birbirinden farklı yani. Bir şeyden mesela dilim çok lezzet alır ama ondan burnum lezzet almak zorunda değil. Bazen de burnum çok lezzet alır bir parfümden mesela ama onu dilimize sürmeyiz değil mi? Demek ki bunların lezzet çeşidi birbirinden farklı. Şimdi burada da bize şunu anlatacak. Akıl başka bir şeye odaklıdır. Kalp ise başka bir şeye odaklıdır. Hatta bazen benim azalarım birbirine muhalefet bile eder. Mesela gözüm ulaşılmaz bir şeyi görse çok uzaklarda ona muhabbet edebilir. Ama elim ulaşılmaz bir şeye muhabbet edemez. Elimde şart nedir? Dokunmada yani. İlla yanımda olacak. Aklın odaklandığı şey manadır. Kalbin odaklandığı şey de sevmek ve korkmaktır. Yani birbirlerinin alaka düzeyleri aslında birbirinden farklı. Mesela bir anne nedir? Şefkat kahramanıdır. Kalbi bir özelliktir. O anne o şefkat kahramanlığı gereğince çocuğu için gözünü kırpmadan canını verir mi? Verir. İşte orada aklın düsturları karışsaydı belki anne o riske girmezdi. Anladınız mı? Bunların neden yerinin ayrı olması gerektiğini. Şimdi bu ders mantıksız bir ders demek değil. Bu ders az önceki şefkat örneği gibi kalbin düsturlarını yani muhabbeti yani korkmayı, ayrılık acısını bu tür şeyleri barındırdığından dolayı bu ders bizim kalbimize daha çok hitap ediyor. Bu yüzden aklımızı bu derste biraz geride tutmamız lazım ki kalp o saf lezzeti bu dersten alabilsin. Yani damardan ders işleyeceğiz bugün. Tam damardan alacağız. Eski arabesk sevenler bugünkü dersten çok lezzet alabilirler. Evet. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Hüküm sadece ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Ayetinin mealini ifade eden Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Baki kalan ancak sensin ey baki. İki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin rüesasından bir kısım bu iki cümleyle kendilerine bir hatme-i mahsus yapıp muhtasar bir hatme-i Nakşiye hükmünde tutuyorlar. Biz Norşin'de bir medreseye gittik. Orada bir Seyda vardı. Bugün ne yaptınız diye muhabbet ederken bu zikri çekiyorum diyordu. O kadar önemli bir zikir, o kadar elzem bir zikir. Yani bu zikrin hakikatini, lezzetini, tadını, tesirini anlayanlar günlük dilinden gerçekten de düşürmemişler. İnşallah böyle sadece aklımızda kalan ne güzel bir dersti diye bir şey olmaz yani. Gerçekten uygulama sahasına dökebiliriz bunu. Evet. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikat-i mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor. Şimdi buradaki masiva kelimesini bilmemiz lazım. Ne demek masiva? Allah dışındaki her şey. Yani şu içtiğim çayı Allah'a intisap ettiriyorsam bu Allah için olur.
Ama Allah'ı unutarak içiyorsam ne oldu bu çay? Masiva oldu. Eşini, işini, şu gömleğini, sevdiğin bir şeyi, her şeyi bu şekilde düşünebilirsin. Şimdi Allah Azze ve Celle kalbi kendisine tahsis ettiğinden dolayı, yani kalp onun kendisinin yeri. Kalp ayne-i samet diye geçiyor. Kalp mahalli iman diye geçiyor. Yani sadece Allah'ı sevmek için yaratılmış bir merkez olduğundan başka bir muhabbete yeltendiği anda kalp ızdırap duyuyor. Ne gibi biliyor musun? Şimdi biz bu ızdırap duymasını şöyle zannediyoruz. Ya niye başıma bu haller geliyor? Çok kötü bir şey oluyor zannediyoruz. Halbuki öyle değil. Çok kötü bir şey olmasını engelleyen, neticesi güzel, biraz can acıtıcı bir şey. Ne demek istiyorum? Şunu. Gittik doktora. Şurada kanser hücreleri birikmiş. Ne yapacak doktor? Ameliyatı alacak, açacak orayı ve neşterle kazıyacak. Niye kazıyor? Metastaz yapıp vücudun tamamını almasın diye. Ta ki o vücut hayatına devam edebilsin diye. Aynı olay. Biz kalbimizde masivadan bir şeye yer verdiğimiz anda Allah hala bizimle ilgileniyorsa bunun neticesinde azap duyuyoruz. Neymiş o azap biliyor musun? Neymiş? O birinci ya baki entel baki, yani neşter alıyor, diyor ki dur bak. Hakiki Antep baklavası dururken sen glikoz basılmış mahalle baklavası yiyorsun hala. Dur bak, bu sana zarar verecek deyip ne yapıyor? Onu neşterle oradan kazıyor. Yani kalbinin çöplük olmasını engelliyor. Şimdi biz bu dersi yıllardır okuruz. Arkadaşlarla denk geldiğimizde de çok okuruz ama işte bir şey demek ki zorladığında başka manalar da açılıyor. Ben bu dersin temelinde tevhid dersi olduğunu çok geç anladım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi bir insan sadece Allah'a inandım demekle tevhide ulaşmış olur mu? Mümkün değil. Tevhidde ne var biliyor musun? Tevhidde şu var. Diğer bütün inanılacak putların her birisini yıktım ve öyle sadece Allah'a inandım. La ilahe illallah bu demek değil mi? La ilah, yani başka ilahlar olamaz. La ilahe illallah. Ya Rab senden başka ilahlar olamaz. Demek ki tevhid hakikatini anlayan birisi ben Allah'a inanıyorum demekle yetinemez. Ben diğer bütün putların her birisini yıkıp sadece Allah'a inanıyorum demek zorunda mıdır? Zorundadır. Bak bu ders ne yapıyordu? Senin kalbinde put olabilecek her şeyi ne yapıyor? Neşterle kesip atıyor. Yani tevhidin temelini oluşturan dersler okuyoruz biz burada. Put dediğin olay da böyle Allah Azze ve Celle kainatta şunu put yarattım dememiş. Senin hislerin neye boşalıyorsa o senin putundur. Niye? Çünkü benim hislerime Allah'ın yön vermesi lazımdı. Doğru mu? Benim mutluluklarım, hüzünlerim, sevinçlerim, bunların her birisinin temel belirleyicisinin Allah'ın rızası olması lazımdı. Ama eğer ben şuna fazla muhabbet ettiysem ve benim üzülmemi, korkmamı, öfkelenmemi, gülmemi bu etkiliyorsa demek ki hayırlı olsun, artık yeni bir putun var demektir. Kalp muhabbetin merkezi. Kalp sever. İmanlı bir kalp ise yalnız ve yalnız Rabbini sever. Eğer o kalpte başka sevmeler girerse Allah Azze ve Celle o kalbe şirk karıştığından dolayı o kalbi terk eder. İşte terk edilmesin diye, o putlar kalpten çıksın diye ızdırap veriyor. Bizim o ağrıyı anladığımız anda ne yapmamız gerekiyor? Siz bir yerde ağrı hissedince ne yapıyorsunuz normalde dünyada? Doktora gidiyorsunuz. Doktorda kanser olmuş derse ne yapıyor? Neşteri vuruyor. Bu ameliyatı artık öğrendikten sonra kalbin ağrıdığı anda o neşteri vurmamız lazım. Vurmazsak metastaz yapıp bütün vücudu kanser olacak. Yani şirkimiz hayırlı olsun denilecek maalesef. Allah bizi muhafaza etsin. Masive anlaşıldı mı? Masive. Evet. Bunun özel bir nesnesi yok değil mi? Yok. Benim alakamla ilgili bir şey. Devam. Şöyle ki insan mahiyeti camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Şimdi bu derste bilmemiz gereken ama çok temelde bilmemiz gereken bir kelime daha var. Nedir Osman o kelime? Alaka. Alaka ne biliyor musun? Büyüdüğünde sevgi olacak, aşk olacak, ihtiras olacak. Onun daha tohum haline ne deniyor? Alaka. Bak. Ders nereden yakalıyor? Daha bu duygular kuvvetlenip ızdıraba sebep olmadan önce yakalamaya çalışıyor bak. Şimdi dünyanın çok cazibesi olduğundan dolayı mana aleminde dünyayı kadına benzetmişler. Ve demişler ki bu dünya var ya, bu dünya, mana aleminde kadına benzeyen o dünya, herkesle nişanlanır ama hiç kimseyle evlenmez. Böyle bir cazibesi var demişler. Şimdi bu dünyanın cazibesinden dolayı bizim de dünyanın tamamıyla bir alakamız mevcut. Şimdi Kurban Bayramı'nda görüyorsundur. Bir tane koyunu diğer koyunun yanında kesiyorlar. O ne yapıyor? Geviş getirmeye devam ediyor. Ya şurada deprem olmuş, umrunda değil. Ozon delinmiş, umrunda değil. Ekonomi şöyle olmuş, umrunda değil. Biz öyle miyiz? Mümkün değil. Ta dünyada hiç görmeyeceğimiz bir yerde bir balinaya zarar gelse biz onunla alakadar oluruz, oturduğumuz yerde üzülürüz onunla, değil mi? Dünyadaki bütün değişimler bizim alaka sahamıza girer. Ya üf, yine yağmur mu yağdı? Allah Allah. Bak bin bir hikmeti var ama yok, umurumda değil. O gün yağmaması lazım, ben gezeceğim. Ya üf, şimdi bu saatte de güneş mi çıkar? Biz belirliyoruz değil mi? O kadar alakadarız ki. Ya üf, hamburgere de zam mı gelirmiş? Allah Allah. Bütün kainatla o kadar alakadarız ki
ta dünyanın öbür ucunda bir olay olsa, özellikle bu çok haber izleyen babalar vardır. Böyle dünyanın öbür ucunda, baba gideceksin mi, göreceksin mi, bu ülkeden haberin var mı, hiç alakamız var mı, hiçbiri yok. Olsun. Siyasette çok alakadar babalar vardır. Niye? Çünkü camiyeti itibariyle dünyanın tamamına alakadar. Dünyanın bu kalp tamamına alakadar olursa, alaka duyduğum her şeyde de moralimi bozan bir netice çıkarsa, bu kalp kanamaktan başka ne yapacak? İşte ben bu alaka dediğim noktada o sevgi ayarını veremezsem, direkt benim sonsuz sevme kabiliyetim, alaka duyduğum ne varsa, güneşe, yağmura, gömleğime, tişörte, mesleğime, diplomama, sağlığıma, gençliğime, bu noktaların hangisine akarsa aksın, onlar elbet beni terk edeceğinden dolayı ciddi bir azap duyacağım. Çok ciddi bir azap duyacağım. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidad-ı muhabbet derc edilmiştir. Bak şimdi, dünyanın tamamına alakadar mıyım? Evet. Bir de bende sonsuz sevme var. Yani her birisine yetecek kadar sevme var mı? Var. Bak bu çok tehlikeli bir şey. Bütün kainatla alakadarım ve sonsuz sevebiliyorum. Ne kadar sevebiliyorum biliyor musun? Telef olana kadar sevebiliyorum ben. Var değil mi örnekler? Kendi hayatımızda var ha, hiç uzağa bakmayın. Bir gün bir arkadaş vardı böyleydi. Hayır. Biz kendi gençliğimiz, ergenliğimiz, şimdi tutkularımız. Çıkacak hepsi ortaya yani. Biz bunları kendimiz için okumadıktan sonra hikaye olur yoksa bunlar. Şimdi bunlara baktığında bizi telef olana kadar sevdirir. Peki telef olmamanın yolu ne? İşte bu kullanma kılavuzunu okumamız lazım. Tam o alakada ne yapmak lazım? Birinci ya baki entel bakide neşteri nasıl vurmak lazım? İkinci ya baki entel bakide merhemi nasıl vurmak lazım? Bu kullanma kılavuzunu bugün öğrenmek zorundayız. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Nasıl yetiyor umuma karşı asker? Hadsiz olduğu için hepsine yetiyor. Sonsuz olduğu için hepsine yetiyor. Evet. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Gidiyor mu hepsi? Bak muhabbet ettiğimiz şeyleri düşünelim. Gençliğimizi seviyor muyuz? Seviyoruz. Yani genç sayılırız aslında ama vücut ihtiyarlıyor hakikaten de. Bir seyahate gidiyoruz. Biri diyor belim ağrıdı, biri diyor kirpiğim ağrıdı diyen var yani. Bakıyorsun gençlik nerede? Eskiden arabanın bagajında seyahat ederdik. Bir şey olmazdı bize yani. Ama şimdi öyle değil. Bir belimiz ağrıyor, bir dizimiz ağrıyor, her yerimiz ağrıyor. Niye? O çok sevdiğin gençlik gidiyor mu? Gidiyor. Saçların gidiyor mu? Gidiyor. Evleniyor bir insan değil mi? Gencecik böyle resimler çektiriyor, düğün fotoğrafları. İkisi de gidiyor ya. Çok sevdiğin kadının o gençliği, güzelliği gidiyor mu? Gidiyor. Ya bu bir insanı mahveder, ızdırap duyar. İşte onların gitmesinin neticesinde mahlukatın açtığı yarayı Allah doldurur. Ama Allahsızlıktan açılan yarayı hiçbir mahlukat dolduramaz. O yüzden onlar gitmeden önce bunun kullanma kılavuzundan tam metodunu okumamız lazım. Neydi metodu? Birinci ya baki, entel baki ile neşter vuracaktık. Onlar bizden gitmeden önce biz onları gönderecektik. İkinci ya baki, entel bakide ise merhemle yaramızı kapatıp mis gibi pansuman edecektik. Buyurun. Firaktan daima azap çekiyor. Bak şimdi buralar çok önemli ama bir dersi başa alayım. Kainatın tamamıyla alakadarım ve çok fazla sevme kabiliyetim var sonsuz. O yüzden her birisine alaka duyuyorum. Her birisini seviyorum. İyi de benim sevdiğim şeyler yerinde durmuyor, gidiyor. Onlar gidince de bende bir azap oluşuyor. Ne azabı? Firakın yani ayrılığın acısı bende başlıyor. Bak işte ayrılık acısı diye kodlarsan diğer kelimemizde çok güzel oturmuş olacak. Bütün mevcudatla alakadarım. Keşke sadece aklımda kalıp alaka duysam. Sadece aklımda kalmıyor. Ne oluyor? Sonsuz sevme var. Hepsine dağılıyor. Hem de her birisine sonsuz ölçüde dağılıyor. Sonsuz çünkü bitmiyor ki. Ama benim muhabbet ettiğim şeyler durmuyorlar, gidiyorlar. Ve onların gitmesiyle ben ayrılık acısı duymaya başlıyorum. Dersin ilerleyen dakikalarında bu ayrılığın acısını duymak senin yüzünden diye de yüzümüze vuracak. Haydi bakalım. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Bak hadsiz seviyoruz diye. İnsan kazanamadığı üniversite. Allah Allah daha kavuşamamışım ayrılığın acısını çekiyorum. Canı acıyor mu kazanamadığı üniversiteden? Acıyor. O çok sevdiğim pantolonun tam kafede o çıkıntı o çiviye takıldı mı? Takıldı değil mi? Ah gitti benim güzelim pantolonum. Bu rengi bulana kadar da ne çileler çekmiştim. İnsan aşkın acısından ızdırap çekiyor mu? Çekiyor. Çok beklentileri var. Bırak onların ayrılığına daha onlara kavuşamıyor bile yani. Bir kavuşup ayrılsa başka bir hikaye olacak belki. Orada bile ayrılığın acısı var doğru mu? Bak biz tatile bile gitmeden dönüşünü düşünüyoruz. Ya o güzelim güneşten, o güzelim yeşillikten, yaylalardan, köyden ayrılmanın acısını çekiyoruz. Bak bir şeyden ayrılmanın acısı kavuşmanın muhabbetinden çok daha büyükmüş biliyor musunuz? Şimdi böyle bir şeye sevgi vermeye değer mi? Allah Allah inceyi görüyor musun? Bak bir şeyden ayrılığın acısı kavuşmanın muhabbetinden çok daha büyükmüş. Şimdi sen böyle bir şeyde sevgi versen %100 garantili bir şekilde söyle ayrılığın acısını duyacaksın, ızdırap çekeceksin.
Bak sadece bunlar da değil. Bir arkadaşını seviyorsun, diyorsun ki tamam bu benim kankam ya. 2 can bununla birlikteyim, yarın bir bakıyorsun başka kanka bulmuş. Ayrılık acısı duyuyorsun. Çünkü dost olarak, hakiki dost olan Allah'ı bir türlü kendine kabul edinemiyorsun. Bak Allah Allah. Ölüm bile neden azap veriyor biliyor musunuz? Niye azap verir ölüm? Bir manası olması lazım. Neden? Sevdiklerinden ayrıldığın için ölüm sana azap veriyor. Bir bakıyorsun baban ölmüş. Eyvah babamdan ayrıldım diyorsun. Halbuki babandan ayrıldın dediğin şey babanın bineği. Öyle değil mi? Beden kıyafeti. Yani senin baban ölmedi ya. Ruhu çünkü baban. O sadece bir elbise değiştirdi. Şimdi bu hakikati bilsen ayrılığın acısı belki sende inecek. Ama o kadar çok şeye alaka duyuyoruz ki neyi bizi terk etse böyle kanca atmış kalbimize. Aynı o balığa atılan kanca gibi böyle söküyor bir parçasını götürüp gidiyor. Şimdi biz sayfalarımıza, sitelerimize yazıyoruz. İmani noktada problemi olan olursa bize ulaşsın diye yazıyoruz. Zaten siz irtibat halinde olduğunuz için iyi biliyorsunuz bu konuyu. Ama arıyorlar bizi. Ne diyorlar arayınca? Ya bir ev aldım da bunun İşte borcunu nasıl yapayım? Ekonomiyle ilgili şu meseleyi nasıl yapayım? Ya dolar düştü, yükseldi bir şey oldu. Ben çok üzüldüm. Ben bunun acısını nasıl yapayım? Şimdi biz oraya yazmışız aslında imani konular ama imanla ilgili bir problem olmadığı için bunları soruyor. Bak adam orada boğulmuş aslında, boğulmuş. Dünyada zaten elinin yetmediği ve Allah'a sunması gereken sevgiyi sunduğu şeylerin her birisi azap verdiğinden dolayı asıl nazarını vermesi gereken konuya nazarını bile verememiş. Şimdi kalp aslında ne yapıyor biliyor musun? Ne için yaratıldıysa kalp onu arıyor. Şimdi bir ördek yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz neyi arıyor? Suyu arıyor. Niye? Onun için yaratılmış. Böyle tohumundan çatlayan bir tane ağaç. Toprağa çıktıktan sonra neyi arıyor? Hemen güneşi arıyor. Bu bizim ay çekirdeği var ya güne bakan. Güne bakan derler bizim oralarda. Ne yapar böyle güneş neredeyse yönünü oraya tevcih eder. Niye? Onu arıyor çünkü. Allah Allah. Bir kuş neyi arıyor? Gökyüzünü arıyor. Biz neyi arıyoruz? Dersin başındaki balina gibi sonsuzluğu arıyoruz. Biz bu dersteki zikirin hakikatiyle o sonsuzluğu bulmadıktan sonra huzur bize haram edilmiştir. Bilginiz olsun. Arayış bitene kadar huzur yok. Buyurun. O azabı, Biz neyin azabını konuştuk Onur? Ayrılığın acısının azabını konuştuk. Buyur cümleyi oku. o azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Ya burası çok ilginç. Ya Rab bana sonsuz sevmeyi veren sen misin? Sensin. Ben de verdiğini kullandım, sevdim. Niye ben azap çekiyorum arkadaş? İşte burayı da çözdük mü çok güzel olacak. Bana sonsuz sevmeyi veren Allah Azze ve Celle. İyi de ya Rab sonsuz sev diye veriyorsun. Ben de önüme geleni sevdim. Ben niye azap çekeyim şimdi bundan? Bakalım niyeymiş. Buyur. Çok dikkatli dinlemeniz lazım ama. Bu arada ders gerçekten kısa bir ders. Çünkü kalbindeki hadsiz istidad muhabbet, hadsiz bir cemalı bakiye, malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihette kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. Sonsuz sevme, sonsuzu sevmek için verilmiş. Ben burada geçici faniyi sevdiğimde kusur kime ait oldu? Bana ait oldu. Şimdi baban gelmiş Yunus, vermiş milyon doları demiş ki oğlum yıllardır ailemizin adı dünyanın her yerinde tanınıyor. Al bakayım bu sermayeyi ailemizin adını devam ettirecek bir ticarete giriş. 2 ay sonra bir bakıyor Yunus bizim mahalle pazarına gitmiş leblebi satıyor. Neyle? Milyon dolarlarla leblebi satıyor. Ne yapar baban seni? Bir de siz Adıyaman Dutlusunuz değil mi? Tam tüccar bir ailesiniz. Baba affetmez. Şimdi Yunus bu dayağı yemekte haklı mı? Haklı. Niye? Çünkü o verilen sermaye o ticaret için değildi. Bizim sevdiklerimizi başımıza bela eden biziz. Neden? Sonsuz bir sevme kabiliyeti bu fanileri sevelim diye değildi. Bu yüzden Allah Azze ve Celle'yi darılttık. Ne oldu? O sevdiğimiz geçici mevcudatı bize ızdırap olarak verdi. Bakın kalbimizdeki bütün ağrıların sebebini okuyoruz. Bütün ağrılar mı? Bütün ağrılar. Ben evde de bir şeyler seviyorum. Demek onları da Allah için sevmeyi becerememişsin. Şimdi ben bir gün bir arkadaşa gittim. Ev matemhane. Ya ne oldu arkadaş? Ağlayamıyorlar ağlamaktan böyle. Bir gittim meğer kedileri ölmüş. O kedi Allah Azze ve Celle'nin esma kitabı. Yani sıfatlarını böyle bize anlatan bir kaside gibi değil mi? Peki Allah Azze ve Celle o kediyi eve neden gönderdi? Beni bir tanıyın, okuyun. Değil mi? Bu benim antika sanadım. Buradan kudretimi okuyun, esmamı okuyun, sıfatlarımı okuyun diye o kediyi o eve misafir gönderdi. Doğru mu? Peki acaba o evde o kedi hiç kitap cihetinde okundu mu? Mesela o kedinin renklerine bakıp mülevvin denildi mi acaba? O kedinin süslerine bakıp müzeyyin denildi mi? O kedinin suretine bakıp musavvir denildi mi acaba? O kedinin vücuduna bakıp hakim, halık denildi mi acaba? O kedinin o zikir gibi olan sesine bakılıp ez-zakir denildi mi acaba? O kedinin yürümesindeki o güzel nizama ve intizama bakıp Rab denildi mi acaba? O kedinin yemesine bakılıp Rahman, Kerim denildi mi acaba? O kedinin diğer kedilere benzemesi veyahut benzememesine bakılıp
Vahid, Ehad, İsmi Fert. Bunlar zikredildi mi acaba? Hiç bunlar okundu mu? Bunlar düşünüldü mü? Bunlar tefekkür edildi mi? Allah Azze ve Celle esmalarını izlememiz için bize bir film göndermiş. Ne yazılıydı o kedide? Allah'ın isimleri, Allah'ın sıfatları yazılıydı. Allah Allah. Peki o evde o kedi ne zannedildi? Oyuncak zannedildi. Kedi vazifesini gördü. Vazifesine gitti, kendine has bir lezzet almaya gitti o kedi. O kedi Allah'ın esmasına aynaydı, vazifesini bitirdi gitti. Orada neye ağlanması lazım biliyor musun? Asıl kendi halimize ağlamamız lazım. Biz o kediyi Allah'ın esmalarını anlatan bir kitap diye mi evimize aldık yoksa bir oyuncak zannıyla mı aldık? Eğer oyuncak zannıyla aldıysan bir kedi de seni üzüp ağlatacak. Neyle? Firakın yani ayrılığın acısıyla. Ama Allah'ın bir aynası olarak biz o kediyi seversek biz biliriz ki Allah'ta o kediden kaç tane var? Sonsuz tane var. Bakın beyler biz daha kedinin ayrılığının azabını konuştuk. Annesi, ablası, evinde kedi besleyenler varsa benim az önce anlattığım filmi anlayacaklardır. Biz daha kediden ayrılığın azabına dayanamıyoruz. Evlattan nasıl ayrılacak? Onu daha konuşmadık. Anneden babadan ayrılığı bunları konuşmadık. En sevdiklerimizin üzerine toprak atma ayrılığını biz daha konuşmadık. Onlar bizden ayrılmadan önce bizim onlardan ayrılmayı öğrenmemiz şart. Şimdi az önceki kabahatin sebebini tekrar hatırlatmam lazım. Sevme kabiliyeti sonsuzsa yani sermaye sonsuzsa onunla alınacak şey de sonsuz olmalı. Biz sonsuz sevme ile 50-60 yılda bitecek bir şeyi alaraktan israfa giriyoruz. Bu sonsuz duygular 3 günlük dünyayı kazanmak için bize verilmemiştir. Yani bizim 3 günlük dünyayı sevmemiz için inanın bana insan olmamıza gerek yok. Şimdi mesela ben bir gün bakkala giderken elimi cebime atsam 2 lira bulsam ne derim? Ya bu para benim cebimde ekmek almak için var derim. Peki elimi cebime attım 2 milyon var. Ya bu para benim cebimde ekmek almak için yok. Ne için? Demek daha büyük bir işe girişmem için var. Şimdi ben şu insanlık sermayesine bakıyorum. Görmelerim, duymalarım, düşünmem, daha niceleri. Bu sermaye bakkaldan ekmek almak için değil. Yani 3 kuruşluk dünyayı sevmek için değil. Belli ki bu sonsuz sermaye bana sonsuzu sevmek için verilmiş. Şimdi Allah Azze ve Celle bana dese ki insanı yarattım bir sebebe binaen. Sen ne yapıyorsun ey insan dese biz de desek ki ya Rab vallahi ne yapayım ekmeğimde koşuyorum. Kurda kuşa sorsam o da ekmeği için koşuyor. Yani benim ekmek için koşmam adına insan olmam gerekmiyor. Bakın bu dersten ekmeğinize koşmayın demiyorum. Ama şunu diyorum. Bizim sadece ekmeğimize koşmak için insan olmamız fazla. Ben bu sonsuz sermayeyle sadece ekmeğin peşine koşuyorsam benim insanlık rütbem sökülür ve derler ki o ekmeğine koşan kurttan kuştan ne farkın var senin derler. Şimdi ülkenin bir tanesinde adamın biri bir gün bir seyyar satıcıya gidiyor. Kaşıkların yanında bir tane elmas bakıyor. Adam da satıcı da bilmiyor elmasın ne olduğunu. Kaşıkların yanındaki elması alıyor. Ülke satın alabilecek kıymetli bir elmas. Ne elması diye geçiyor? Kaşıkçı elması. Peki satan adam o elmasın kıymetini bilseydi o sermayeyi kaşıkların yanında o adama satar mıydı? Satmazdı. Biz de bilmiyoruz işte şu verilen sermayeyi bilmiyoruz. Bizde cenneti alabilecek bir sermaye var. Ama 3 kuruşluk dünyaya veriyoruz. İnanın bana Allah'ı tanımadan ve bilmeden çok lüks yaşantılara, çok şaşalı yaşantılara bir parça özeniyorsak eğer bizler imanı bir parça anlamamışız demektir. Onların hali özenilecek değil, üzülünecek haller. Bizim onlara bakıp imrenmemiz değil, onlara bakıp gözyaşı dökmemiz lazım. Sonsuz ve cenneti alınacak sermayeyle Uludağ'da bir kışlık, Antalya'da bir yazlık, denizin üstünde gidecek bir bot, karada gidecek 4 teker almışım. Ya bu mantıklı bir ticaret mi? Kaşıkçı elmasını kaşıkların yanında 3 kuruşa satmak ne kadar mantıklıysa cennete alabilecek bir sermayeyle bu dünyanın tamamını satın almak o kadar mantıksız oluyor işte. Bizler üzülmek yerine bir parça o hayatlara imreniyorsak eğer bizler şu okuduğumuz derslerin hakikatini bir parça anlamamışız demektir gerçekten. Bu derslerin de bir turnusol kağıdı olması lazım. Benim bu dersi anlayıp anlamadığım nereden belli? Dışarıda imtihan için gördüğüm hayatlardan belli. Ben o hayatlara imrenip özeniyor muyum? Ya ne güzel bir dünya yaşıyorlar diye. Yoksa ya bu hayatın içerisinde namaz yok, Allah'ı bilmek yok, Allah'ı tanımak yok, Kur'an yok, Kur'an bu hayatın içerisinde deyip onlara üzülüyor muyum? İşte bazı hakikatleri anlayıp sizin gibi onların hayatlarına üzülen insanlar buraya gelip omuz olup onların hayatına yetişmeye çalışıyorlar. Allah sizin gibilerin sayısını arttırsın ki dışarıda yetişen insanların sayısı da daha çok artsın. Hem Mersin'de mücadele ediyorsunuz hem İstanbul'daki medresede mücadele ediyorsunuz. Allah o medreseyi de arttırsın, onu da büyüsün. Gerçekten çok elzem yani. O kadar çok ulaşılması gereken, bu hakikatlerin dinlenmesi gereken insan var ki Allah arttırsın. Şimdi biz bazen bu dünyayı istiyoruz ya, onu biraz daha açmak istiyorum. Şimdi biz yaptığımız meslek itibariyle toplumun her kesiminden insanlarla oturup kalkıyoruz ve şunu görüyoruz. Bazılarının imrendiği o hayatlar var ya, ambalajlı hayatlar. O hayatları elinde tesbih gibi çeken insanlarla oturuyoruz ve Allah'ı tanımadıklarından dolayı onların hayatı diğerlerinden daha üzülecek bir şey. Çünkü ihtiyaç dairesi daha geniş. Yani birçoklarının
imrendiği hayatlar imrenenle farksız. O da ızdırap ve üzüntü içerisinde. Neyin ızdırabı? Ayrılığın ızdırabı içerisinde. Öbürü de sevdiği şeyler daha fazla olduğundan daha büyük bir ızdırabın içerisinde. Şimdi durumu olmayan bir insan gözlüğünü kaybettiğinde intihara meyletmez. Allah'ın izniyle ayetiyle Allah hepsini muhafaza etsin de örnek olsun diye anlatıyorum. Ama servetleri var olan bir insan onun ızdırabına, ayrılığın ızdırabına dayanamadığında canına bile kastedebiliyor. Hangisi daha büyük bir firak acısı acaba? Şimdi bizler o hayatlara mutluluğun formülü gözüyle bakıp çok özeniyoruz ve diyoruz ki ah şu hayatları bir yaşasam, ah şu üniversiteyi bir bitirsem, ah bir de bitirdikten sonra iş bulsam, ah bir de eş bulsam, bir de bu eşi koyabilecek bir ev bulsam ben daha Allah'tan ne isterim ki? Dostum sen bunları istemekle Allah'tan hiçbir şey istemedin. Vallahi hiçbir şey istemedin. O kadar basit şeyler istedin ki Allah'tan esas istemen gerekeni isteseydin bunları zaten sana yanında eşantiyon olarak verecekti. Bir insan Allah'ım senin rızanı talep ediyorum ve bu dünyada bunun için koşturacağım deseydi az önce zikrettiğimiz şeyler zaten yanında eşantiyon olarak verilecekti. Ama biz bunları istemekle ne yaptık biliyor musunuz? Ana parayı köşeye attık. Ya arada bana bahşiş sıkıyorlar, bir sakal sıkıyorlar. Ben bu bahşişlerle yetinirim dedik. Yani biz bunları istemekle cennetin yanında Allah'tan hiçbir şey istememiş olduk. İnanın bana. Bizim ulaştığımız dünyadaki şeyler ancak ulaşıncaya kadar kıymetli. Ve bunun bir çözümü var. Onlara ulaşıp onlar bizi terk etmeden önce bizim kalben ya baki entel baki diyerek o neşteri vurup biraz acıyacak ama ne kadar acır Utku? Ne kadar girmişse o kadar acır. Ne kadar acır? Kanser ne kadar derinleşmişse o kadar acır. Ne kadar acır? Ne kadar bölgeye metastas yapmışsa o kadar acır. Bir üniversite talebesi kardeşe belki bir telefon kadar acır. İş sahasına girmiş bir insana evler, arabalar, yatlar, katlar kadar acır. Bunları elimize alabiliriz ama kalbimize alamayız. Eskilerin bir tabiri var. Ne diyor? Eli kârda, gönlü yarda olsun diyor. İşte tam bunu sağlayabilecek ders, zikir, bu zikir. Evet buyurun. Dersin ana bölgesi burasıydı. Sonsuz sevme sermayesiyle sonlu şeyler sevilmez. Buyurun devam edelim. O fani mahbubattan katı alaka etmek. Ne demek? Katı alaka, kat kesme. Neyi kesme? Alaka. Alakayı az önce konuşmuştuk hatırlar mısınız? Daha tohum hükmünde olan sevgiler, aşklar, muhabbetler. Bakın bu dersin esprisi burada. Daha başlangıcında üstündeki fani mührünü görüp kesmem lazım. Ya şu gömlek zaten yarın bir gün gidecek. Ey kalp! Allah'ı sevmek dururken, yani bu güzelliklerin her birinin kaynağını sevmek dururken nedir bir gömlekle oyalanıp duruyorsun deyip başta katı alaka etmek. Buyur. O mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Şimdi burada hasr muhabbet dedi. Duydunuz mu? Bak işte burası çok tehlikeli. Ne demek biliyor musunuz? Sevgiyi bir şeye hasretmek yani odaklamak demek. Bak farkında mısın? Hep alakada problemlerimiz var. Yani alakanın birikmesine bu sefer ne dedik İsmail? Hasr muhabbet dedim. Ne demek hasr muhabbet? Sevgiye odaklamak demek. İşte burası çok tehlikeli. Sevgiye odaklama kısmı çok tehlikeli ya. Neye odaklarsak, faniye odaklarsak çok tehlikeli. Şimdi bir gün Mecnun Leyla'nın derdiyle düşmüş çöllere. Çölde böyle yürürken de namaz kılan bir tane adamın önünden geçmiş. Adam demiş be adam görmüyor musun namaz kılıyorum. Nasıl önümden geçersin? Mecnun demiş ki hakkını helal et önünden geçtim ama benim özrüm vardı. Ben Leyla'mın muhabbetiyle kör olmuştum önümü göremiyordum. Eğer sen de Mevla'nın muhabbetiyle kör olsaydın önünü göremezdin benim geçtiğimi fark etmezdin. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Farkında mısınız? Yine alaka dedi. Bu alaka duyma var ya ama var ya pençelerimizle tutuyoruz. Şimdi bir gün hikaye bu yani. Hoca ırmakta halısını yıkıyormuş. Nasrettin Hoca. Tam da böyle halı akıntıya kapılınca tutmuş tutamamış, tutmuş tutamamış. Tam elinin ucundan gidecek demiş ki camiye infak ettim demiş. Oldu mu? Olmadı. Gittikten sonra infak edince oluyor mu? Olmuyor değil mi? Şimdi biz Allah için vazgeçtikçe Allah bizden vazgeçmeyecek inşallah. Ama elden gittikten sonra olmaz o iş. Şimdi biz bazen ihtiyarlıyoruz, pilimiz bitmiş, kullanan kullanmış, çitleyen çitlemiş, atmış bir köşeye diyoruz ki ya Rab dünyayı terk ettim sana yöneldim. Tamam vardır bir sevabı bir hayrı ama gençlikteki hayrıyla kıyaslanamaz arkadaş. Gençlikteki sermayeyi niye Allah için kullanmadın? Elden gittikten sonra vazgeçmek çok fazla bu noktada çözüm olmayabilir. Bazen şeyde de öyle yapıyoruz değil mi? Ya biz çok şahit oluyoruz da şu
Şu işin bir olsun da ben Allah için hepsini vereceğim. Peki Allah'ın sana önden verdiklerinden ne kadarını Allah için verdiğinde ileride vereceklerini vereceksin? Hikaye. Yani böyle ileride şu olsun bu olsun vereceğim. Kusura bakmayın çoğu hikaye oluyor yani. Ne yapıyoruz biliyor musun? Vazgeçemiyoruz. Manasını ifade ediyor. Madem o hassiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki, entel baki demekle bırakıyorum. Peki bu bırakmak nasıl olacak? Şimdi çay, çorba, tantuni, ciğer ne varsa atalım köşeye. Şöyle nefes aldık, ne bileyim bir gittik birlikte gezdik ettik. Hepsini bıraktık geçtik bir odaya. Bırakmak mı bu demek? Hayır bu demek değil. Bırakmak demek ne demek biliyor musun? Kalbi alakayı keseceksin ve elinde ne varsa sadece Allah namına kullanacaksın. İşte işin en problemli yeri burası. Şimdi şu okuduğumuz dersi tamamen kendimize çevirmemiz lazım. Gerçekten kalben bırakmak demek, var olan bütün sermayeni Allah için kullanmak demek. İlk sermaye nedir biliyor musun? Nefis ve nefestir. İlk sermayemiz bu yani. Önce buralardan bakalım. Yani cepte bir 30 lira kalmıştı onu Allah için verdi mi? Bunu en son konuşacağız. İlk nefislerimiz, nefeslerimiz. Yani benim günüm kim için geçiyor? Merhum Zübeyir abi diyor ki bir insan akşama kadar neyi düşünüyorsa odur. İşi mi düşünüyorsun? Sen o kadar bir adamsın. Cenneti mi düşünüyorsun? Sonsuz ama o kadarsın. Rabbini mi düşünüyorsun? İşte sen olsun. Sen Muhammed'in ümmetisin aleyhissalatü vesselam. Sen olsun işte. Şimdi tam buralarda bırakmanın manasını biz kendimizde test etmemiz lazım. Bakacaksın yani. İşine verdiğin öneme bakacaksın. Allah için verdiğin öneme bakacaksın. Şimdi Allah bir de sana bir hizmet imkanı açmışsa, gel kulum benim önümde koştur imkanı açmışsa, işindeki hassasiyete bakacaksın, evindeki hassasiyete bakacaksın, sevdiğin insanların hassasiyetine bakacaksın, bir de iman kurtarmak için koşturduğun insanların hassasiyetine bakacaksın. Bu işte kaç tane toplantı yapman lazım ona bakacaksın, öbür işte kaç tane toplantı yapıyorsun ona bakacaksın. Hangisini önde tutuyorsun? Bak sen busun. Yoksa bu dersi okuyalım ayrılalım. Allah aşkına ne işe yarayacak? Ne işe yarayacak yani? Sen Allah'tan bir gün uzak kalmışsın. Belki bir ders, bir hayır namına uzak kalmışsın. Bu canını ne kadar acıtıyor buna bakacaksın. Patron seni çağırmış bu sana ilk uyarım. Bak işte böyle olur diyor. Bu canını ne kadar acıtıyor buna bakacaksın. Sen busun vallahi busun yani. Kalbinde Rab olarak huzurunu, mutluluğunu ne değiştiriyorsa işte sen olsun. Vallahi bak bu dersi böyle okumamız lazım yani. Bakacaksın o evinde mesela korktuklarından bakacaksın. İşinde korktuklarından bakacaksın. Hayatına böyle mihenk olarak koyduğuna bakacaksın. Atana mı ötene mi dedene mi artık bakacaksın. O senin 3 saat 5 saat moralini ne kadar anormal değiştiriyor. Ama şu dersler bu kadar anormal değiştirmiyor. Demek ne var kardeş? Anormallik var kardeş kalpte. Put koymuşsun kalbe, put koymuşsun. Bak bu ders böyle bakılır ha. Senin hislerini, heyecanlarını ne yoğuruyor, ne önemsetiyor seni? Allah gel kulum diyor yani. Bak benim rızama talep et diyor. Bir de bunu nasıl vermiş? Sahabe efendilerimize iz düşümü olabilecek bir tarzda vermiş. Bak omuz omuza ne yapıyorsun? Milyonlarca insanın imanına kuvvet veriyorsun. Şimdi burada bir insanın hislerini, heyecanlarını, heveslerini, kalbindeki bütün alakasını burasına mı yönlendirmesi lazım? Yoksa dünyada sevdiğim diğer şeyler mi? Bu dünyada sevdiklerimizi en yakınımızdaki şeyle düşüneceğiz. İşle düşüneceksin, gençliğinle düşüneceksin, sağlığınla düşüneceksin. O işleri büyütmek için yaptığın toplantılarla düşüneceksin. İş yerinde biriktirdiğin mallarla düşüneceksin. Böyle düşüneceksin ha. Yoksa başkası bir tane arkadaş vardı. Böyle bu ders anlaşılmaz ha. Kendinle düşüneceksin. Benim yakınımda ne var? Cebimde ne var? Evde ne var evde? Bankada ne var bankada? Ne var? Kaç tane anahtar var? O anahtarlarla düşüneceksin. Bir gün bu anahtarlardan ayrılsam ne olur acaba? Allah aşkına bir insan bunları düşünmeden bu dünyadan göçüp giderse ne olacak? Bir gün Allah yani kader yani. Ben alakayı kalbi kesemedim. Allah da dedi ki ya bu Mehmet kulum ameliyat masasında kalacak. Bari ben keseyim dedi. Doktor öyle yapmıyor mu? Doktorun eşleri ne için vuruyor Halil? Sen doktorsun. Adam canı yansın diye mi vuruyor? Hayır o adam hayatta kalsın diye vuruyor. Ben belki tam dalacağım böyle bir tane mala mülke. Yani Allah onun yolunda kullanmam için verdiğimi anlamamışım. Dalmışım öyle. Ya bak bu dediklerim hikaye olmasın. Benim berber saçını yanlış kesti diye bir ay psikolojisi bozukan tanıdığım var yani. Uzayan bir saça bir ay psikoloji nasıl bozulur yani? Sen kendini nasıl bu kadar sevebiliyorsun yani? Aynayla mı geziyorsun? Bak bunlar normal değil, bunlar normal değil ha. Bunlar derinlerde o kalbin içerisinde ne var? Onların alameti yani. Ters çevir, içerisinden şekli çizilmiş, araba jantı çıkar ama program yapılmış namaz saati, namaz çizelgesi çıkmaz. Ya bu hafta bir tane de bir teheccüde kalkayım da Allah nasıl razı edilir öyle bir mücadele. Sen başkasının olduğu kalpte neden olmak istemiyorsan Allah da o şirklerin biriktiği kalpte o yüzden olmak istemiyor. Şimdi Allah arada sırada denemesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Nasıl deneyecek? Benim şunu sıkı tutup tutmadığımı nasıl deneyecek? Çekerek deneyecek. Allah Azze ve Celle bir çekiyor. Canım çıksın ama bu çıkmasın. Canı al ama malı alma ya Rab. Allah Allah. Zaten gideceksin yani. Ayrılman mukadder kesin ya. Kesin gideceksin. Bazen de Allah işte sen çok fazla ona alaka vereceğinden dolayı sonsuz sevme kabiliyeti. Normal bir şey değil yani. Bir ışın silahı gibi falan düşün. Birine tutsan adamı öldürür yani. Sonsuz.
Sonsuz bir güç var ortada. Sen bunu yanlış bir yere vereceğinden, saçına, başına, gömleğine, kotuna vereceğinden Allah da sana acıyor, ne yapıyor? O ameliyat masasına yatırıyor seni. Kulum bak sen burada kurtulamayacaksın. Ben sana bir neşter vurayım diyor. Ne yapıyor? Biraz işini bozuyor. Sağlığını bozuyor. Kendine tapan insandan daha çok ne görüyorsunuz şimdi günümüzde? Kendine tapmamanın yolu ne? Sağlığını bozuyor işte yani. Bu da benim değil diye oradan emanet almıyorsun yani. Bir bakıyorsun ayağını kullanamıyorsun. Belin ağrıyor, kaşın ağrıyor, gözün ağrıyor. Ya bunlar rahmet. Doktor o ameliyat masasındaki adam yaşasın, hayatına devam edebilsin diye kanserli hücreye ne yapıyor? Neşter vuruyor. Çünkü o arabaya tapma antrenmanında şeytan başarılı olursa sendeki arabaya tapma kabiliyetini alacak, eve de taptıracak. Oradaki kabiliyetini de geliştirdi mi? Geliştirdi. Bu sefer oturduğun koltuğa taptıracak. Onu da aldı mı? Aldı. Bu sefer bir dünyadaki rahat standardım vardı. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ben bir yılda bunları yapmazsam yaşayamam canım. Sanki Kabe antrenmanı yapıyor sürekli. Oraya gidecek, onu görmeden yaşayamam yani. Ben şunu da içmezsem sabahları gözümü açamam falan. Değil mi? Öyle şeylerimiz var yani. İşte orada seni bütün her yerde o kabiliyeti, antrenman yaptırdığı kabiliyeti kullana teferruat edeceksin. Ortaya ne çıkacak bir tane? Firavun çıkacak, Nemrut çıkacak, Şeddat çıkacak. Allah aşkına bizim Asr-ı Saadet'te okuduğumuz Ebu Cehiller böyle değil mi? Utbeler, Şeybeler böyle değil mi? Ümeyye bin Halefler böyle değil mi? Ebu Lehebler, o dal kavuklar böyle değil mi? Bizim de içimizde, kalbimizde bir şeyler var yani. Bu dersi kendimizle kıyas yapmazsak anlayamayız. Düşüneceksin yani. Acaba hayatında şu denge bozulsa ne olur? Bir şey olur mu? Olur. Madem oluyor, senin kalbinde tevhidin hakikati yok demektir arkadaş. Yok demektir. O yüzden vallahi billahi Allah bir kuluna dünya cihetinde böyle imtihan veriyorsa o doktorun neşter vurup o hastayla ilgilendiği gibi ve üstüne para bile aldığı gibi Allah gerçekten seninle ilgileniyor. Ameliyat masasından kalk diye kanserli hücreye neşter vurmaya çalışıyor. Bu ders şu demek. Sen önden ya baki entel baki diyerek neşteri vurursan ameliyat olmayacakmışsın. Ne güzel müjde değil mi? Yani şu dersi anlarsak ne olacak biliyor musun? İleride gelecek onlarca musibet gelmeyecek. Yani biz başımıza gelen olaylarda bunu yakalamamız lazım. Bazen sağlık gidiyor, bazen sevdiğin evin gidiyor. Vuruyorsun araba gidiyor. Allah Allah. Ya buralarda bir işaret anlamam lazım benim yani. Kalbimde bir alaka var. Yaradan beni kurtarmaya çalışıyor bu girdiğim girdaptan. Çıkarmaya çalışıyor beni. Ama bunlara maruz kalmamanın da bir yolu var. Nedir? Bu zikrin hakikatini anlarsam, ya baki entel baki dersem, yani onlar beni terk etmeden önce ben, ya bunun alakaya değer neyi var Allah aşkına deyip terk edersem ne olur? Allah Allah. Allah da der ki ya bu kalpte bu hastalık olmadığından bu ameliyat-ı cerrahiyeye de gerek yok diyecektir. Onlar seni terk etmeden evvel sen onları terk et bırak. Bırakmak nasıl olacak? Bırakmak böyle olacak. Hepsini Allah için yaparsak biz onları kalpten bırakmış olacağız. Buyurun devam edelim. Yalnız sen bakisin ve senin ipkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. İpkan ne demek? Devamın. Yani mesela çok sevdiğin bir şey söyler misin İsmail? Annen, baban, çocuk vesaire. Çocuk. İşte Allah varsa çocuk var. Tam bu meseleyi birazdan bağlayacak bize. Burayı anladın mı zaten var ya Allah Allah giden gitsin sen yetersin diyebiliyor o kalp. Allah kalpten yaşatanlardan olsun. Yani böyle çok güzel anlatmak, çok güzel zikretmek, bunu çok güzel anlamak demek değil yani. Ben çok ihtiyaç hissediyorum. Böyle bir ders var ya inşallah kalbimizde hatırlarız, anımsarız ama daha işte çoğu zaman yemeğe otururken besmele çekmeyi unutan bir adam bu zikri nerede hatırlayacak kurban olayım? Nerede hatırlayacak? Çok bitap haldeyiz. Çok bizar haldeyiz. Allah bizi muhafaza eylesin. Buyur. Senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. Yine alakayı kullandı. Evet. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsn ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Bu yaz zaten kışa dönecek. Yazı sevip ne yapayım? Ya bu kot zaten yırtılmasa eskiyecek. Ben bu kotu sevip ne yapayım? Bak üzerlerinde neyi gördü? Fani. Bu gençlik zaten gidecek. Ortadan otoban geçecek. Bu saçı, bu kaşı, bu gözü, bu güzelliği ne yapayım? Madem eskiyecekse benim ne yapmam lazım biliyor musun? Çok iyi bir ticaret yapmam lazım. Zaten geçecek olan bu gençliği satıp sonsuz gençlik satın almak. Bak nasıl oluyormuş? Cennette sonsuz genç kalabilmenin yolunu anladın mı? Buz gibi eriyecek olan bu gençliği satacaksın. Allah da razı olursa ahirette sana sonsuz gençlik verecek. Nasıl ticaret ya? O yüzden saf-ı evveldeki sahabe efendilerimiz tarımın, hayvancılığın olmadığı ve tamamen ticaretle geçimin olduğu Mekke coğrafyasında olmuşlar hep. Niye? Ticareti çok iyi bilen insanlara İslam hitap etmiş. Şu faniyi sat, şu bakiyi al diye. Allah bizi de onlardan eylesin. Amin. Yoksa cennet alacak sermayeyle
3 kuruşluk dünya almış. Alsan ne olacak ya Allah aşkına yani. O biriktirdiğin yaşa gelince ünser oluyor, minser oluyor. Ne oluyordu Mert? Gastrit, mastrit oluyor. Zaten yiyemiyorsun yani. Yumruk kadar mide. Onu da yarım kullanıyorsun. Bunun için dünya biriktiriyorsun. Çok saçma bir matematik var ortada. Buyurun. Eğer kesmezse mahbubları adedince manevi cerihalar oluyor. Ne kadar seversen zaten gidecekse ne yapıp gidiyor? Koparıp gidiyor. Kalbinden bir parça koparıp gidiyor. İşte o koparmadan, gücünü kullanıp koparmadan önce sen ya baki entel baki deyip neşteri vursan çözülecek iş. Evet. İkinci cümle olan... Bir dakika. Şu ana kadar bu zikrin hangi özelliğini kullandık? Neşter özelliğini. Peki şimdi bu zikrin hangi özelliğini kullanacağız? Merhem özelliğini. Haydi bakalım. Yara açıldı, kesildi. Şimdi Halil ne vakti? Dikiş vakti, merhem vakti. Hadi bakalım. Ya baki entel baki. O hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan, yani bir şey sevme sebebi olan hüsn, güzellik ve ihsan. Yani ne diyelim ihsana? İkram ve kemal, kusursuzluk. Umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı. Bu kelimeyi ne yapıyoruz işaret kelimesine? Çiziyoruz. İşaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. Bu neyi anlatıyor biliyor musun? Kalp nasıl acımaz? Bunu anlatıyor. Şimdi ben insan olarak güzelliği mecbur sevecek miyim? Seveceğim. İhsanı yani ikramı sevecek miyim? Mecbur seveceğim. Kemali, kusursuzluğu sevecek miyim? Seveceğim, mecbur seveceğim yani. Küçükken antrenman yapardık. 48 kiloda boks yapıyordum. Tyson'ı görüyorduk, seviyorduk. Niye? Kemalat vardı, adam 1.8 ton vuruyor. Yani Kurban Bayramı'nda danayı yatırır yumruğuyla. Şimdi bir kemalat var mı bu adamda? Var. Şimdi nerede güzellik görsen, nerede ihsan görsen, nerede kemalat görsen mecbur seviyor musun? Seviyorsun. İyi de sevme diyor, acı çekersin diyor. Şimdi geldik en damar yere. Bu kalp nasıl acı çekmeyecek? Sevdiğin her şeyi Allah için sever ve Allah'tan bilirsen sen acı çekmeyeceksin dostum. Şimdi yeryüzündeki ışıkların tamamını ne sağlıyor? Güneş sağlıyor. Ama ben bir kır bahçesine gittiğimde papatyanın sarısını çok seviyorum. Karpuzun yeşiline bayılıyorum. Hele gece vakti ayın o aydınlığına bitiyorum. Ama bir gün papatya soluyor, üzülüyorum. Karpuz çürüyor, yeşili gidiyor, üzülüyorum. Ay doğmaz oluyor, üzülüyorum. Şimdi ben bilsem ki o papatyanın sarısı papatyadan değil, güneştenmiş. Öyle mi? Allah Allah. Şimdi ben o zaman papatyayı mı severim, güneşi mi severim? Bak şimdi Talip baklava gönderecek. Ama bizim Furkan'la gönderiyor. Şimdi ben Talip'i mi severim, Furkan'ı mı severim? Furkan'ı seversem Furkan paketçi. Talip'i seversen Talip kral. Öyle değil mi? Paketçiyi mi seveceksin, kralı mı seveceksin? Şimdi Furkan'ı seversem Furkan paketçi ya. Ama Talip'i seversen ne yapar? Yarın da baklava, öbür gün de baklava, öbür gün de baklava. Şimdi papatyanın sarısı solacak. Paketçi o yani. Ayın ışığı solacak. Paketçi o yani. Karpuzun yeşilindeki o güzellik solacak. Paketçi. İyi de bu ışıkların her birisinin ben güneşten olduğunu bilirsem bunlar istediği kadar batsın, güneşin batmadığını biliyorum. Yani benim üzülmeme gerek yok. Çünkü benim sevdiğim ışıkların tamamı güneşten. Allah aşkına annesinin şefkatini sevmeyen biri var mı? Mümkün değil. Annenin şefkati nereden? Allah Azze ve Celle'nin kendisindeki şefkatten. O sonsuz okyanus gibi olan şefkatten bir damla indirmiş, yeryüzündeki annelere dağılmış. Ya geçen gün benim çocuk kafayı vurdu. Annesi kucakladı, o şefkati gördüm. Dedim ki ya Rab, bu anne bu çocuğu bu kadar seviyorsa senin beni ne kadar sevdiğini şimdi biraz hayal edebildim dedim. Haşa, annedeki o şefkati yaratan Allah. Haşa, bir anne kadar da mı beni sevmiyor? Beni çok seviyor. Bak inanılmaz seviyor beni. Beni sevdiği için şefkat timsali anneyi göndermiş. Anne paketçi. Gönderen Allah Azze ve Celle. Beni sevdiği için evimde bir mutluluk, bir huzur göndermiş. O paket numune. Asıl onun kaynağı Allah. Yarın bir gün o mutluluklar, o huzurlar, o gençlikler, o sağlıklar bunlar çekip gidecek. Ama ben bitmeyen bir güneşin kaynak olduğunu anlarsam demek ki onlar ışıklar istediği kadar sönsün, sönmeyen bir güneşi buldum derim. Ballar balını buldum, gayrı kovanım yağma olsun demiş eskiler. Ne demek bu? Ya benim sevdiğim ne kadar güzellik varsa, kemal varsa, ihsan varsa ben kaynağını buldum. Ben Allah'a razı etsem evdeki mutluluğun 1 milyon katını bana verir mi, vermez mi? Şu gençliğin sonsuzunu bana verir mi, vermez mi? Annemdeki şefkatin mislini bana verir mi, vermez mi? Bir insan o güneşi bulsa gölgesinin gölgesi hükmünde dünyadaki numuneleri kaybettiğine üzülmez. Bir kelimenin altını çizdirdik. Ne dedik?
İşaret kelimesine. İşte dünyada bu bizim müptela olduğumuz güzellikler neymiş? İşaret, işaret, işaret tabelası. Şimdi siz bir işaret tabelasını görseniz işaretine mi gidersiniz, tabelaya mı? İşaretine gidersiniz. Demek ki yeryüzündeki gördüğümüz güzellikler birer işaret tabelası. Biz orada tabelaya, yani o güzelliklere bizzat gitmeyeceğiz. O tabelaların gösterdiği işarete, yani onların esas kaynağı olan Allah Azze ve Celle'ye girdiğimiz anda bu dersin hakikatini anlamışız demektir. Ama işte bu aması çok önemli. Tabela okumak bir ilimdir. Şimdi ehliyet kursunda o dersi almamış birisi yoldaki işaret tabelalarını okuyup bilebiliyor mu? Mümkün değil. Demek ki benim o güzelliğin işaretini, kusursuzluğun işaretini, ihsanın ve ikramın işaretini okumam için ne lazım? Bir ilim lazım. Çünkü tabela okumak bir ilimdir. Şimdi biz bu derslerle tabela okumanın ilmini arıyoruz. Bir gün bir tane arkadaşa böyle anlatıyordum. Dedi ki hocam bak bunlar bu kadar düşünülmez. İnsan kafayı yer dedi. Doğru mu dedi? Değil mi? Tam tersi mi? Tam tersi. İnsanlar asıl bunları düşünmediği için kafayı yiyorlar. Bunları düşünmek için verilen kafa, bunları düşünerek yenir mi hiç? Mümkün mü? Yani Allah Azze ve Celle bu kafayı ne için vermiş? Zaten bunları düşünmek için vermiş. Yani bunları düşünmek için yaratılmış bir kafayı başka şeylerde kullandığımızdan biz perişan ediyoruz. Şimdi bizde öyle kabiliyetler var ki, nasıl biliyor musun? Kuyumcudaki hassas terazi gibi inceyi tartacak bir terazi var. O ameliyatlarla da kullanılan neşter gibi inceyi kesecek bir neşter var. Ama kuyumcunun terazisiyle kömür tartıyoruz. Bu dünyanın bütün kalıbını koyuyoruz, sikletini tartıyoruz. O ameliyatta inceyi kesecek neşterle de odun kesiyoruz. İki cihazatı da bozuyoruz. Ondan sonra asıl okumamız gereken şu ince manaları bir türlü okuyamıyoruz. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi her şey incelikten kırılır, insan kalınlıktan. Hassas teraziyi, kuyumcunun hassas terazisini bozmuşsun, kömür tartmışsın. Ameliyatta kullanılacak hassas neşteri bozmuşsun, odun kesmişsin. Sonra diyorsun ki ben iman gözlüğüyle, iman dürbünüyle bu hakikatleri neden göremiyorum? Neden göremiyorsun acaba? İşte bu dersler ne, bu dersler biliyor musun? Bunların her birisini, bozulan bütün cihazları tamir edecek. Daha sonra bu sonsuz sevme kabiliyeti bunun neticesinde Allah'ın izniyle doğru kullanılacak. Demek ki güneşi bulan gölgeleri kaybettiğine üzülür mü? Üzülmez. Üzülüyorsa bu neyin alametidir? Güneşi bulamadığının alametidir. Yani sen hakikaten Allah'ı bulamadın, hala bilgisayar oyunlarından mutluluğu bekliyorsun. Sen hala dükkanındaki gelecekten rızkı, huzuru, rızkı vesaire bunları bekliyorsun. Dayının korkularından, akrabalarının korkularından hala Allah'a korkuya yer kalmamış. Bir insan gölge kaybettiğinde üzülüyorsa bu neyin alametidir? Güneşi bulamadığının alametidir. Allah'ı hakkı ile bilmenin alameti ise dünyalıklardan ayrılırken ayrılığın acısını çekmemektir. Çünkü Allah'ı bulan gölge hükmünde kaybettiği güzelliklere ağlamaz. Çünkü yeryüzündeki parıltıların bütün hepsinin sebebinin gökteki güneş olduğunu, sevdiği bütün güzelliklerin esas kaynağı ve sebebinin Allah olduğunu bilir. Mevla'yı bulan Leyla'ları kaybetse de üzülmez. Ama Mevla'yı bulamazsa bu yeryüzünde Leyla'ların peşinden sürüm sürüm sürünmek kaderimiz olacaktır. Biz Allah için vazgeçtikçe Allah bizden inşallah vazgeçmeyecektir. Allah için vazgeçmenin yolu da iki zikirdir. Birincisi Ya Baki Entel Baki diyerek o ameliyatı cerrahiyle neşter vurmak. İkincisi Ya Baki Entel Baki diyerek o yarayı merhem ile tedavi etmek. Allah bu hakikati anlayanlardan, yaşayanlardan eylesin İnşallah. Testi de belli değil mi? Testini de konuştuk. Dünyada bakacaksın kalp ızdırap duyuyor mu kaybettiklerinden? Izdırap duyuyorsa neyin alametidir Necdet? Güneşi bulamadığının alametidir. Yani imtihanımız bu. Burada test olacağız. Bir gün işler sıkışacak. Tam Allah'ın rızasını kazanacağın bir fırsat çıkacak. Bir de dünyada önemsediğin diğer fırsat çıkacak. Senin işte bunu hangisini tercih ettiğin, neyi ne kadar anladığının göstergesi. Burada mı olacak o iş? Burada olacak. Bir de kusura bakmayın çok şey yapıyoruz ya. Ben bunsuz yapamam. Yapıyorsun işte, bir virüs çıkıyor ortaya. 2 yıl boyunca dükkanını açamayan, Allah yardımcısı olsun, arkadaşlarımız oluyor. Hani yapamıyorduk? Hani biz bunsuz yapamıyorduk? Ben işleri takip etmesem olmaz. Nasıl olmaz? Allah bir mikrop verdi, 15-20 gün eve kapandın mı? Kapandın. Hani olmuyordu sensiz? Bir şeysiz olmaz, neysiz olmaz biliyor musun? Allahsız olmaz, Allahsız. Bizim öyle gitmemiz lazım. Allah'ım her şeysiz olurum ama sensiz olamam dememiz lazım. Diyemiyoruz. Ya kusura bakmayın işte hakiki imanı bir türlü elde edemiyoruz. Kalp böyle bulmuş oyuncakları. Onun üstteki mektupları okuyacaktık. Bizim etrafımıza tanıdıklar gönderildi, işler gönderildi, gençlik gönderildi. Biz buradan esma mektup okuyacaktık. Yok okuyamadık. Ne yapıyoruz? Oyuncak ettik onları, oyuncak.
Bir gün benim annemin kedisi vardı. Yünle oynuyordu. İlk böyle birkaç dakika oynuyordu yünle. Sonra baktım kediden ses geliyor. Ne olmuş biliyor musun? Oynadığı yün o kadar düğümlenmiş ki kedi bu sefer kurtulmaya çalışıyor, kurtulamıyor. Yani dünyayı oyuncak etmek tehlikeli bir şey mi? Çok tehlikeli bir şey. Artık kurtulmayacak seviyede bağlanıp kalabilirsin. O kalbin derinlerine indiğinde de vuracağın neşter o kadar canını acıtacaktır. Orada da ne düşer yiğide biliyor musun? Ya Rab ben seni o kadar fazla rızanı ihmal ettim ki ben bu acıyı çekmeyi hak ediyorum. Bak bunu dediğinde var ya, aman ya Rabbi. Allah bir kula ne kadar yardım eder? Keşke onu anlatabilseydim şu cümleden sonra. Ya Rab ben senin rızanı 3 kuruşa çok sattım. Beni affet. O yüzden ben senin yolunda gideceğim. Ne olursa olsun, netice ne olursa olsun yolunda gideceğim. Neyle karşılaşırsam biliyorum ki ben bunu hak ediyorum. Bir insan bunu derse Allah onu ne kadar yardım eder ki o insan asla bu yardımı gördüğünde bile inanamaz. Ya Rab bu kadar benim gibi değmez adama diye. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.